Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Bobby Fischer'la Samuel Reshevsky arasında 1962 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, Fischer hakkında olabilir, Reshevsky hakkında olabilir. Yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz analizimize başlayalım. Bu oyunda dikkatimi çeken özellikle, durum oyun sonunda özellikle de 2 kale artı fil oyun sonunda gerçekten öğretici bir maç olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sizlerle bu maçı paylaşmak istiyorum. Şimdi Fischer beyazlarda, Reshevsky de siyahlarda. E4, C5, at F3 ile başlanmış. D6'dan sonra burada açık Sicilya'nın ufaktan bir sinyali verilmiş gibi ama devam ettirelim. D4'ten sonra CD4 ve at D4'ten sonra burada zaten dediğim gibi açık Sicilya'nın sinyalleri verilmişti. At D4'ten sonra burada at F6 oynandı ve at C3 hamlesinden sonra burada 6 tercih gelmiş Reşevski tarafından. Şimdi peki, burada biz Najdorf'u gördük. Peki Fischer burada nasıl devam etmiş diye bakmak istersek burada Fischer aslında biraz da, benim düşünceme bağlı, yani biraz da benim düşünceme, yakın olarak H3 oynamayı tercih etmiş. Bu Najdorf'un Adams atağı diye geçen, yani atak diye geçen, eee, varyantlarından biri aslında. H3 ile siz burada G4 karesini tutarak, aslında kısa rokun ya da, ön kısa roku hazırlıyorsunuz veya at G4, fil G4 gibi hamleleri bir nebze de olsa engellemiş oluyorsunuz. Bu sebeple önemli bir hamle diye düşünüyorum. Peki Reşevski burada G6 oynadıktan sonra ne oynamalıyız diye baktığımızda burada kesinlikle desteklediğim bir şekilde G4 hamlesi oynanmalı diye düşünürken zaten Fischer da aynı şekilde G4 hamlesini oynamayı tercih etmiş. Peki şimdi biz burada nasıl yanıt verebiliriz? Yani burada çeşitli yanıtlarımız var aslında. İşte at C6 oynayabiliriz ki burada G6'yı oynama sebebiniz zaten fil G7 idi. Fil G7 oynayabiliriz. Kısa oku hemencik yapıp gelişimize bakabilmek adına. Veyahut da B5 yapıp yolumuza devam edebiliriz. Burada siyahlar fil G7 oynamayı tercih etmiş. Kısa oku bir an önce atmayı hedefliyor olabilirler. Tabii ki bu bir tercih olacaktır. Şimdi burada Fischer'ın aslında çok acele ettiğini düşündüğüm bir hamle geliyor kendisinden. Yani kendi gelişimini aksatıp piyonlarla çok fazla oynaması aslında kendisine biraz olumsuz olarak yansıyabilir. Tabii rakibinizin ne kadar doğru oynadığına da bakarak burada konuşuyorum. Şimdi Fischer'ın oynadığı hamle burada G5 hamlesi olmuş. G5 hamlesi bence çok agresif bir hamle olmuş ve çok acele ettiğini düşündüğüm bir hamle oldu. Peki yani başka ne oynayabilirdik? Zaten burada bilgisayarın da aslında biraz da ufaktan gösterdiği gibi fil E3 hamlesiyle taşlarınızın gelişimini aslında sağlamanız daha olası olabilirdi. Ama burada Fischer'ın bu tercihi biraz agresif olmakla birlikte rakibinizin nasıl yanıt vereceği önemli olduğu için aslında incelenmeye değer bir konum diye düşünüyorum. Peki burada ne oynayabiliriz? Baktığımızda Reşevski aslında burada tek hamle oynayabilir. At H5 hamlesi. Peki. Şimdi file 2 hamlesinden sonra burada E5 hamlesi geldi. E5 hamlesi kesinlikle bilgisayarı mükemmel bir hamle olarak gösterdiği hamle zaten. Çünkü kısa rokunda aslında artık ufaktan ufaktan sinyallerini vermeye çalışabilir miyiz acaba? Reşetski'nin farklı fikirleri var bu konuda ama neyse. E5 hamlesinden sonra burada at B3 hamlesi zaten oynanma zorunluluğu var. Başka bir yere çok kaçmanız mümkün gözükmüyor. At F3 gibi bir hamle. Çok da kötü bir hamle olarak adlandırabilirim. Peki şimdi burada Reşevski'nin oynayabileceği bir hamle var mı? Yani kuvvetli bir hamle var mı? Aslında var. Burada at F4 gibi bir hamle oynamanız sizler için çok iyi bir hamle olarak nitelendirebiliriz. Peki at F4'ün oynanması halinde ne olacak? At F4 oynandığı halde fil F4 almazsanız, örnek veriyorum rastgele bir hamle yapmaya kalkışırsanız, fil D2 gibi bir hamle yaparsanız da fil çiftiniz mesela elinizden kaymış olacak. Peki
At F4'ü şimdi oynatalım mesela. At F4'e benim verebileceğim bir yanıt, başka bir yanıt yok mu? Aslında var. Fischer'ın da aslında verdiği yanıt bu şekilde olmuş ama da burada fil çiftini kaybetme riskine de girmiş. Fil çifti Fischer'ın sevdiği aslında avantajlardan, daha doğrusu fil çiftini elde tutmanın avantajını Fischer farkında. Ama tabii ki her zaman mümkün olmuyor. Fil çiftinin avantajı, önemi büyük ustalar tarafından her zaman biliniyor zaten. Şimdi burada at D5 oynamış Fischer. At D5 oynadıktan sonra burada at D5 gelmiş Reşevski. Vezir D5 hamlesinden sonra at C6 hamlesi oynanmış Reşevski tarafından. Peki konumu incelediğimizde siyahların hafif bir üstünlüğü olsa da aslında çok da fazla bir sırıtma halinin olmadığını görüyoruz. O yüzden devam ediyorum. Fil G4 hamlesi oynandı. Fil G4'ten sonra H-G4. Burada fil çiftinin öneminden bahsettik. Burada Fischer fil çiftini niye verdi diye düşündüğümüzde aslında burada rakibimizin kısa rok atma ihtimaline karşı burada bizim kuvvetli yanıtlarımız olacak. H dikeyindeki kalemiz olsun, F7 piyonuna bakan vezirimiz olsun. Burada kuvvetli yanıtlar gelecektir. Peki şimdi burada Reşevski'nin oynadığı hamleye bakalım. Burada vezir C8 hamlesini oynamış ve burada vezir C8 hamlesi bence çok kuvvetli bir hamle. Çünkü vezirin D1'e dönmesine sebep olduğu için bence vezir C8 hamlesi iyi hamle olarak nitelendirilebilir. Peki şimdi burada Reşevski'nin yapabileceği hamleler nedir diye tekrar bir baktığımızda kısa rok oynanabilir veya D5 sürülebilir ki D5 kesinlikle tavsiye edebileceğim mükemmel bir hamle olabilir. Çünkü kısa vadede atınızın buradan kovulmasına sebep olacak bir hamle olsa da veyahut da vezir D5 alınsa da burada aslında size çeşitli avantajlar sağlayabilir. Filinizin çaprazın açılması gibi mesela. Bu sebeple D5 oynanabilirdi. Ama Reşevski burada at D4 oynamayı tercih etmiş. At D4'ü açıkçası pek beğenmedim. Çünkü C3 gibi bir yanıtla karşı karşıya kalıyorsunuz. At B3'ten sonra A B3 hamlesi oynandığında konuma baktığımda Fischer burada aslında gerçekten biraz üstün konuma geçmiş oldu. Peki yani Reşevski ne yapacak o zaman burada? Burada vezir E6 oynamayı tercih etmiş Reşevski. Kale A5'ten sonra F6, vezir D5, vezir D5, kale D5'ten sonra şah D7 hamlesi gelmiş. Şimdi ulaşmak istediğim, yani daha doğrusu üzerinde durmak istediğim konumlara geldik artık. Dediğim gibi çift kale artı fil konumları bizler için oyun ortasında veya oyun sonunda çok önemli unsurlar. Bu konumlara illaki denk geliyoruz. O sebeple bu maçın da aslında incelemesini yapmamda büyük bir unsur oldu bu durum diyebilirim. Peki şah D7'den sonra şimdi bakıyorum yani bizlerin oynayabileceği güzel hamleler var. C4 gibi mesela GF6 gözüme çarpıyor. Belki Fischer da yapabilir. Bakılabilir. Kısa rok yapılabilir. Çok tercih etmesem de şu anda yapılabilir. Fischer burada neyi tercih etti? GF6'yı tercih etti. Peki fil F6'dan sonra burada çok kuvvetli bir hamle. Kesinlikle G6 piyonun yerinde kalmasına sebep olacak bir hamle. G5 hamlesi geldi Fischer'dan. Bu hamle çok önemli. Kesinlikle buradan bir ders çıkarılmalı diye düşünüyorum. G6 piyonunu sabitledik, çiviledik yerine. Ya belki burada H6 gibi bir hamleyle karşı karşıya kalabiliriz diye sorguladığınızda H6'nın çok işe yaradığını söyleyemem. Çünkü H6 yaptığınızda zaten yani filinizi kaybediyorsunuz. Diyelim ki hocam fil G7 yapayım ondan sonra H6 yapayım diye düşündüğünüzde orada da farklı durumlarla aslında karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bunun üzerine durmanın aslında çok önemi yok diye düşünüyorum. H6 yapmak burada riskli. Yani fil G7'den sonra da H6 yapsanız bence size çok iyi bir konum vermeyecek. O sebeple devam edelim. Şimdi burada fil E7 oynanma ihtiyacı hissedilmiş. Peki şah E2. Burada kale A F8'den sonra benim dikkatimi çeken husus burada Fischer'ın artık son
taşlarından biri olan filini, yani harekete geçirmemiş olunan daha doğrusu filini, pasif filini artık harekete geçirmeye karar verdi Fischer. Peki şimdi kale C8 oynandıktan sonra B4, B5 çok güzel bir yanıt. Rakibinizin piyonunu durdurmak adına B5 hamlesi bence de çok önemli bir hamle. Kale D1, şah E6 ve kale A1 hamlesinden sonra şimdi burada asıl dikkat çekmek istediğim noktaya geliyoruz. Neredeyse geldik yani. Çünkü şimdi burada neden buraya dikkat çekmeye çalışıyorum? Fischer'ın burada yaptığı taktik, strateji çok önemli. Peki bu strateji nedir? Rakibi sürekli zorunlu hamlelere mecbur bırakıyor. Sürekli bir şekilde saldırarak işte örnek veriyorum boştaki zayıf piyonuna saldırıyor. İşte gidiyor fille bir hamle yapıyor vesaire vesaire. Rakibini zorluyor ve böyle böyle de aslında rakibinin konumunun çökmesine sebep oluyor. Peki kale A1'den sonra kale C6 ve kale H3 hamlesini pek beğenmesem de devam ediyorum. Fil F8 hamlesi oynandı ve bence burada Reşevski'nin yapabileceği büyük hatalardan biri artık yapılmış oluyor. Çünkü konum çok hassastı ve burada siz dikkatli oynamak zorundasınız. Fil F8 yerine burada bence yine D5 hamlesi önerilebilir. D5 hamlesi aslında neredeyse 10-15 hamle önceden beri önerdiğim bir hamle olduğu için D5 hala yapılabilecek bir hamle ama Dureshevski fil F8'i tercih etmiş. Peki kale A H1 dikkat edin rakibi zorluyoruz. Piyona sürekli bir baskı ya da piyonlara bir baskı yapıyorum. Sürekli rakibi savunmaya zorluyorum. Sürekli taşlarını tehdit ederek aslında onu zayıflatıyorum diyebilirim. Kale C7 oynandı. Kale H4'ten sonra D5. D5 sonunda gelmiş olsa da burada artık D5 yapmanız yanlış bir hamle. Yani Reşevski burada hamle yapmakta gecikiyor aslında. Peki D5'ten sonra hocam ne yapacağız o zaman? Yani artık burada bitirelim konumu o zaman. Fischer da aynen öyle düşünüyor. Kale A1 yapıyor. Yine savunmaya zorluyor. Dikkat edin. Kaleyi sürekli oradan buraya, oradan buraya savunmaya zorlayarak aslında bizim bahsettiğimiz duruma getiriyor. Peki şimdi kale C6 oynandı. E D5, şah D5'ten sonra kale D1, şah E6, kale D8 bence çok kuvvetli bir hamle. Kalenin artık arka sıralara geçip daha da tehlikeli hale gelmesi bence etkili olacak bir unsur. Şah F5'ten sonra kale A8, kale E6 ve burada kale H3 hamlesinden sonra fil G7. Dikkat edin siyahların taşları çok sıkışık. Burada felçli gibi artık savunmaya bağlı taşlar olsun, hareket anlamında kısıtlılıkları olsun. Bence siyahlar için artık ölüm ilanı verilebilir diyebilirim. Tabii Fischer burada çok dikkatli oynamaya devam ederse. Şimdi fil G7'den sonra burada kalelerin takısı aslında gündeme geliyor. Burada yapılabilir tabii ki. Biraz daha oyunu sadeleştirmek siyahlar için bir fırsat sağlayabilir mi? Acaba? Düşünmek lazım. Peki Fischer şimdi ne yaptı diye bakalım. Kale H8'de oynadı. Fil H8'den sonra kale H7 dikkat edin piyonu aldık. Çok önemli bir unsur oldu bu piyonu almamız. Kale E8'den sonra kale F7, şah G4, F3, şah G3, şah D3, E4, F4'ten sonra kale D8 ve fil D4 hamlesinden sonra dikkat edin alamazsınız. Alırsanız artık direkt terk edecek duruma geleceksiniz çünkü. Piyonunu almanız halinde bu piyonları durdurmanız mümkün değil. Yani artık baktığınızda aslında siyahlar için bir avantajlı bir durum da kalmadı. Direkt konum artık çöküşe doğru gidiyor. Burada artık Fischer'ın ustalığına kaldı. Nasıl bitireceği. Bakıyoruz. Fil D4'ten sonra şah G4 oynandı. Kale F1, fil E5, şah E3, fil C7, kale G1'den sonra şah H4, şah F3, mükemmel. Bence burada Fischer artık ustalığını konuşturuyor zaten. Kale D7'den sonra E5, kale F7, şah E4, kale F5, E6. Dikkat edin piyonu artık sürüyorum. Bunu nasıl durduracağınız meçhul. Siyahlar artık tamamen çöküşe doğru gidiyor. Zaten
Birazdan da göreceğiz neler olacağını. E6'dan sonra fil D8, fil F6, fil F6, G F6'dan sonra kale F6 ve şah D5'ten sonra kale F2 ve kale E1 hamlesinden sonra burada Reşevski artık maçı terk etmiş. Peki neden terk ediyor? Siz burada kale B2 gibi bir hamle yaparsanız E7 oynuyorum. Yani baktığınız artık burada çok da anlamı yok ama kale D2 gibi bir hamle yapıldığında burada ne oluyor şimdi? Şah C6 oynayacağım. E, piyonu durduramadık. Başka bir hamlem var mı? Yok. Kaleli de artık yapabilecekleriniz kısıtlı yani aslında. Özetlemeye çalıştığım bu. Bu sebeple de muhtemelen Reşevski artık zorlamanın anlamı olmayacağını düşündüğü için terk etmiş diyebilirim sevgili arkadaşlar. Analizimizi burada tamamlayalım. Umarım öğretici ve keyifli bir analiz yapabilmişimdir. Fischer'ın bu tarzdaki oyunlarını sunmayı gerçekten çok seviyorum. Elimden geldiğince de aslında bu tarzda büyük ustaların oyunlarını yani düşündüklerini mümkün olduğu kadar elimden geldiğince sunmaya çalışıyorum. Umarım sizler için de öğretici olmuştur sevgili arkadaşlar. Diyerek analizimizi tekrardan tamamlamış olalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Fischer hakkında olabilir, Reşevski'nin yaptığı hatalı hamleler olabilir ya da Reşevski'nin kendisi hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.